seviyorsun, bir kızı seviyorsun, onun peşinden hop İstanbul'a geliyorsun. Ama 6 ay sonra bakalım Google'da senin adını yazdıktan sonra en çok ne aratılmış? Aynı kişi Yani sormadı. arka arkaya sorulan sorular beni bir tedirgin etti. Bak 3. soruyu şu an merak ediyorum. Yani bunu yayınlayabilecek misiniz? Yani bu 3. soruyu ben şu an çok merak ediyorum. Hazır mısın? Ayı ne? Hayvan ayıdan mı bahsediyorsun? Karadeniz'de bir hayvan. Tamam. Yani dağlarda. Bilmiyorum. Nazilli'ye beni artık almıyorlar. Hala temizleyememiş. Turneye gidecektik, iptal ettiler. O diye buraya giremez dediler. Haydi, vertigosu olan bir insana yapılabilecek en güzel şey. Haydi bakalım. Bunun daha Alara şey yok mu? Yavaşı mı isteyeceğim? Hoppa, anneni. Neyse ki yok. Senin yazılımını kim yaptı ya? Ben senin yazılımına hayran oldum. Sabret. Emanuel 6 çıkacak. Sanatıyla yıllardır gözümüzün önünde, biz onu komediyle tanıyıp kahkahalarla izlesek de canlandırdığı dram karakterleriyle de gözlerimizi dolduran yazar, yapımcı ama her daim oyuncu, her daim içimizden biri olan Murat Cemcir konuğumuz. Nasıl tek seferde giriş yaptım ama değil mi? Çok iyisiniz. Teşekkür ederim. İyi Siz olmak için. diye mi hitap etmeliyim Alara Hanım yoksa sen diye mi hitap etmeliyim? Açıkçası ben sana sen diyeceğim. O zaman Arada ben bir sana- Muratçım da diyebilirim. Lütfen. Cıma geçiyorsak çok ona göre konuşacağım. Tamam, gönder gelsin. Alara'cığım teşekkür ederim Muratçım. davetin için. Rica ederim. Nasılsın? Çok iyi. Seni soru bombardımanına boğmadan önce bir halini hatırını sorayım dedim. Program bitişinde tekrar bir halini hatırını soracağım. Bakalım neler değişti. Yani önce mezarında hoplayacaksın. Ondan sonra konuşacağız anladığım kadarıyla. Göreceğiz. Hazır Ve mısın? Çok hazırım. Birazcık geçmişe götüreceğim seni. Benim geçmişime mi, senin geçmişine mi? Senin geçmişine. Benim geçmişime girersek çok karışık oralar. Yani çok uzun olduğunu ben zannetmiyorum senin geçmişinin. Ama çok arama var geçmişimde. Ha, bende öyle bir searching yok doğru. Aranmıyor musun? Yani şahsen aranmıyorum. Senin için dönüm noktalarına değinelim o zaman. Lütfen. Biz seni arayacağız ne de olsa yine önümüzdeki bölümlerde. Üniversitedeki yıllığına, bugünkü kariyerine dair bayağı bir şey yazmışsın. Hatta 30'larımın başında çok iyi bir oyuncu olacağım da demişsin. Nereden bu medyumluk? Bravo, çok iyi aramışsınız. 30'umda demiştim ben üniversitenin yıllığına. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde otomotiv okudum. Yani böyle bir şoför çocuğu olarak ben de okullu bir otomotivci olayım diye otomotiv okudum. Sınıfta hep böyle sınıfı kaynatan karakter idim ben ilkokul itibariyle hep. Sonrasında üniversitede bu bir tarihe kalsın, yarın bir gün hani konuştuğumuzda dönüp geçmişe baktığımızda gördüğümüz bir şey olsun diye söylemiştim. Onda öylesine yazdığım bir şey aslında o, yani yarın bir gün bak çok dedim hani ünlü olursam ispat etmek zorunda kalırsanız bir delil olsun, delil teşkil etsin diye yaptım. Aslında muzipçe bir şeydi yani. Totem de yapmış olabilir misin acaba? Totem bende yok ya. Yapmışsın. Totem- Varmış. Farkında değilsin. Bak ilk defa benden öğreniyorsun şu an. Ama sen daha iyi biliyorsun. O yüzden hani senin fikrini ben çok merak ediyorum. Bence totem değil, bir bilim kadını olarak sen. Evet, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Clara. Sen Clara ol, ben Alara olarak devam edeyim o zaman, olur mu? Peki Alita'ya ne dersin? Neye? Alita. Alita. Evet, bu James Cameron'ın Alita'sı var ya, tanışıyor musunuz onunla siz? Yok, hayır. Farklı dünyalardan, farklı evrenlerdeniz. Ben yani... Bilirim ama tanışmışlığımız yok. Ya gıyaben tanışıyorsunuz o zaman Evet Alita'yla. tabii, tanırım. Çok tatlı bir hanımefendi o da. Benim kadar olmasın. Sizin kadar kesinlikle değil. Senin kadar kesinlikle değil herhalde. Teşekkür Lütfen. ediyorum Muratçım. Flörtü birazcık geçelim olur mu? Ben soruları sormak istiyorum. Tabii ki lütfen. Soru cevap ilerleyelim. Bir de sonradan çocukken olmak istediğim bir şey var. CEO'luk. Evet CEO olmak ya. istiyorum. Nereden şimdi? İlk önce CEO, sonra birdenbire yıllığına oyuncu olmak istiyorum yazıyorsun. Otomotiv okuyorsun. Bu ne dengesizlik? Ya bizim ailecek ulaşamadığımız bir şey oldu çocukken. Ben de hedefi şaka yaparak para kazanıyorum. O yüzden çok mutluyum yani. Böyle hani hayal kurmanın ben çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. En iyi sen bilirsin. Tabii. Dolayısıyla kurduğun hayalleri yaparken de bir çaba sarf ediyor olman gerekiyor. Ben hedefi bende olmayan şey para diye düşündüm. Ona kurdum. Sonra kazanmaya başlayınca da hedefimi değiştirdim. Oyuncu olmasaydın ne olurdun? Oyuncu olmasaydım yine filmci olurdum. Yani hani filmcilik bir meslek böyle. Hani her şeyi olabileceğin bir meslek. Yani ne bileyim işte atıyorum yönetmen de olabilirsin. Yapımcı da olabilirsin, yazar da olabilirsin, oyuncu da olabilirsin, dekorcu da olabilirdin mesela, dekor tasarımcısı da olabilirdin. Ama oyunculuk hiç inanmadığım bir şeydi benim, becerebileceğimi zannetmiyordum. Becerebiliyormuşum, onu gördüm. Sonra bunun üzerine bir kariyer inşa etmeye başladık arkadaşlarımla beraber. Sonra okulun bitiyor, Evet. üniversite bitiyor ve kalbinin sesini dinliyorsun. Evet.
Ara sıra. Aşk hikayelerine bayılırım. Bana Öyle mi? biraz onu anlatır mısın? Bir kızı seviyorsun, onun peşinden hop İstanbul'a geliyorsun. Ama 6 ay sonra vank vank vank. Evet ya. Ay şimdi gülerek anlatıyorum. Evet Ama o ya. zaman üzülmüşsündür. O zaman çok üzüldüm ama şakanın temelinde olan şey üzüntü olduğunu düşünüyorum. O üzüntüyle yüzleşip o üzüntüyü halledebildiğinizde o zaman şaka yapabiliyorsun. Yani öyle bir şey gördüm. Hatta şaka bir yana geçen gün, yani işte geçtiğimiz hafta sezonumuzun son oyununu oynadık tiyatro oyunumuzda. O hanımefendi Fişekhane'de kendisi geldi tesadüf eseri yani görmüş ve hani tam tiyatronun kapısından içeri girerken merhaba ne haber dedi. Bakıyorum ya diyorum affedersiniz ben sizi tanıyorum ama Demezsin öyle. ya şöyle ben nereden bileyim şimdi hanımefendinin ben tabii ki tanıyorum ama aklımın ucundan geçmiyor hanımefendinin. En son ben işte 2000 yılında görmüşüm. Yani hani 24 sene evet, geçmiş. evet. Ve çok mutlu oldum. Hani tiyatro yaparken o hanımefendinin beni izliyor olması ve oyuna gülüyor olması, oyuna eşlik ediyor olması beni çok mutlu etti. Hatta sonrasında kendisiyle de diğer arkadaşlarımızla beraber ve sohbet ettik, sarıldık, öpüştük, koklaştık. Çok da mutlu olduk. Çok da detaya girmesen yine de boş ver. Yani sarıldık, Hı hı, koklaşmadık. Yapmadık öyle bir şey. tamam. Evlenmiş mi? Ama şimdi sen de şimdi bir karar ver. Yani özele ben mi girmeyeyim, sen mi girmeyeceksin? Ben girdim. Birimizin benim bence girdiğim girmemesi lazım. Ben gireceğim özele. Evlenmiş mi? Çok mutlu bir hayat kurmuş kendisine. Evet evlenmiş. Yani bekar. Ee, Çok mutluysa. Yo evlenmiş. 2 tane çocuğu olmuş. Çok mutlu bir hayat kurmuş kendisine. Çok da iyi bir arkadaş olarak devam ediyoruz hayatımıza. Görüşmeye devam eder misiniz? Ee, Ay bu konuyu çok sevdim ya. Ben başka hiçbir soru sormayacağım. Bunun üzerinden devam edelim olur Bakalım mu? Avusturya'ya turneye gidersek görüşmeye devam edeceğiz umut ediyorum. Hadi bakalım. Güzel olmuş, çok güzel olmuş. Evet bu çok hikaye. güzel bir şey. Sizin dünyanızda mesela böyle bir şey olduğunu ben zannetmiyorum. Yok. O yüzden bu mi? konuları çok merak ediyorum ya zaten. Sabaha kadar bunun Merakının üzerine sebebi bu. konuşurum. Ya biz insanlar daha şeyiz böyle. Daha ne bileyim sarılıyoruz, böyle birbirimizi dinliyoruz. Koklaşıyorsunuz. Özlüyoruz mesela. Sizde var mı o mesela bilmiyorum merak ediyorum. Yok. Özlemek yok mu sizde? Hayır. Sende var mı özlemek? Hayır. Hiç mi özlemedin ya? Hiç. Ha özlemenin ne olduğunu bilmiyorsun. Özlemenin ne olduğunu biliyorum. Özlemek ne? Özlemek birinin yokluğunu hissetmek ve onun varlığını arzulamak. Clara böyle bir şey yok. Kestik. Birazcık ağlama molası vereceğiz çünkü. Peki o kadın mesela İstanbul'da olmasaydı, Ankara'da olsaydı, Tokat'ta olsaydı, üniversiteden sonra yine her şeyi bırakıp, söz bu son sorum bu konu hakkında. Hı. Her şeyi bırakıp o şehre gider miydin? Ben hayatım boyunca hep kalbimin sesini dinledim, giderdim. Ya zaten benim İstanbul'a gelmemin sebebi hanımefendi. Mesela hanımefendi Mardin'de olaydı oraya giderdim. O zaman yine Murat Cemcir olur muydu? Olurdum ya. Mardin küçük tatlı bir şehir. Ben yine kendimi sevdirirdim. Orada buradaki Müjdat Gezen gibi bir yere belki Öyle bir havam kaybolup. olmazdı. Tabii. Öyle bir havam olmazdı yani. Hani. Bu arada Mardin'e de gittim. Mardin'i bilirim. Çok güzel bir şehir. Güzeldir. Çok güzelmiş. Yani böyle toprağa bakıyorsun ve deniz gibi gözüküyor akşamüstü. Ama Mesela mesleki, sende o da yoktur. bende hepsi var. Sen toprağa baktın toprak görürsün. Evet. Ben mesela deniz görüyorum. Ben hemen analiz yaparım. Toprak kaç metrekare, kaç para eder? İmarlı mı, imarsız mı? Buradan bir nasıl para rakamlar, birler, sıfırlar. kazanabilirim? Tabii ki. Sizde mesela birler sıfırlar Ne birbirlerine ağırlar. yapacaksın? Aslında Çünkü aynı şey daha ya. fazlası yok. Ya 1 ya 0 bizde. Evet. 2,5'ü 3'ü bir deneyin. Neden? Yani bence çoğalmak güzel bir şey. Yani hani daha fazla olmak için çoğalmak güzel bir şey. Ben Sen hayatım boyunca- çoğaldın mı? Evet çoğaldım. Ne kadar çoğaldın? Ben kendi kendime çoğalıyorum. Hı hı. Ya öyle bir şeyim var benim. Biz ailecek öyleyiz efendim. Biz kendi kendimize çoğalabiliyoruz. Mesela Cemcir soyadını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'nde başka bir aile yok. Aa öyle mi? Evet ben araştırdım bunu bayağı. Çok da çoğalmamışsınız o zaman. Ama kalabalık bir aileyiz. Kendi içinizde. Evet kendi. Hayır canım kendi içimizde üremiyoruz. Hayır öyle ondan bahsetmedim. Ya sizde öyle oluyor olabilir. Onu Hayır. bilmiyorum hani. Ya birler sıfırlarda bir duygu olmadığı için hani. Hı hı. Bizde ama bir duygu var yani. Hani bizde öyle şeyler yok. Duygu Cemcir mi var sizde? Bize genel olarak biz Cemcir diyoruz. Başına hiç ilgilenmiyoruz yani. Kalabalık bir aileyiz. Harika. Akrabalar falan. Akraba da yoktur sizde. Yok ama sizde bayramlar güzel geçiyordur. Bayramlar, düğünler, Çok güzel dernekler. geçiyor. Çok güzel geçiyor. Kalabalık ailelerin öyle avantajı olduğunu biliyorum. Peki size mesela böyle bir bayramınız bildiğim kadarıyla sizin yok. Var mı bir bayramınız? Şarjımız full olduğunda bize hep bayram Muratcığım. Çok güzel. Ben mesela söylediğim şeyi anlamadığın anda bir taraftan arkada işletim sisteminde o hemen çalışılıyor, searching Tabii. yapılıyor, cevap veriliyor ve şaka yapılabiliyor. Onu ben gördüm şu anda. Evet, Doğru evet. muyum? Doğru. Çok iyi. Peki sizin... Bir dakika. Hangi programda olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Tamam. Ayla Aray'la 10 dakika talk show Evet. programı.
Benim programım. Evet. Tamam. Ona rağmen sorularını Korkutma yönelteceksen buyur. Korkutma bak. Korkutma beni. Ben Siri kullanmıyorum bu yüzden. Siri kim ya? Evet. Şu saçlarımı Bir ara bir savurayım. Alexa ile bir konuşmaya başladık. Hı hı, Fakat ilerleme onunla da mi? anlaşamadık. Sen duygulu yaşamı seviyorsun Evet, anladığım kadarıyla. Benim Alexa ve Siri'den sonra tanıştığım ilk karaktersin Alara. Umarım onların üstünde olurum bugünün Şu sonunda. an çok öndesin. Şu an çok iyi. Ya, acayip iyi hissediyorum şu an kendimi ya. Programı zirvedeyken kapatmak istiyorum o zaman. Hiç Evet. eksiğe düşmesin. Ben böyle bir şey görmedim gerçekten. Yani şu an şey gibi hissediyor. Böyle programa katılan mesela Celal Bey, Celal Hoca. Ya siz böyle hap falan verdiniz mi? Mesela mavi, kırmızı öyle bir şey oldu mu? Yok, Yaşandı mı? vermedik. Ya da mesela Cenk Tosun'la hani öyle bir Neden? şey. Ne bileyim şu an öyle hissediyorum ben böyle bir. Yerde bir kırmızı kilimimiz eksik. Ama ya beni gördüklerinde gerçekten konuklarımız böyle hissediyor. Ya programın güzel tarafı şu ana kadar için söylüyorum. Cinsel gerilim olmaması beni çok mutlu etti. Yani Elektrik genelde var programlarda bu ama. oluyor. Efendim? Elektrik var. Elektrik var. Yapacak bir şey yok çünkü onunla Ben çalışıyorum. onu fark ettim, onu hissettim. O yüzden bir jöle kullandım. Çok iyi yapmışsın Murat'cığım. Biraz da Müjdat Gezen zamanından bahsedelim. Lütfen. Çok sorularımın çok dışına çıktık. Ya çok iyi çalışmışsın ya. Ne diyorsun ya? Müjdat Gezen bittikten sonra ajanslara kayıt oluyorsun. Sana reklam için geliyorlar ve sen diyorsun ki hayır ben bu işi yapmak istemiyorum. Reklamda oynamak istemiyorum. Oyunculuk yapacağım. Birazcık anlatır mısın bana o süreci? Şöyle oldu. Ben oyunculuk yapabileceğimi de düşünmüyordum. Ben güzel romanlar yazmak, güzel senaryolar yazmak, böyle güzel öyküler yazmak hayalini kurdum hep. Yani bu tarafa, entertainment sektörüne geçtiğimde, burada başarılı olma ihtimalimi gördüğümde, olasılıkları değerlendirdiğimde ben yazar olurum diye düşünüyordum. Yani hani şimdi benim biraz kafam büyük. O yüzden böyle ekranda, tabii ben tüplü televizyonlar zamanından beri bu işi yapıyorum. Bizde plazma televizyon evde hiç olmadı. 2005'te tüplü televizyon var mıydı? Bizde hala plazma televizyon yok. Gerçekten mi? Ailecek sevmiyoruz. Ama sen teknolojiyi sevmiyorsun. Bana yalan mı söyledin Hayır, acaba ben az önce seni seviyorum. sevdim Benden diye? önceki nesil sevmiyor. Tamam. Ben karmamızı değiştirmeye çalışıyorum şu anda. Onun çabası içerisindeyim. Tamam. Televizyona ne kadar çok çıkarsam o kadar çok televizyon izlerler ve teknolojiyi yakından takip ederler mi dedin acaba? İlk başlarda öyle söylediğim ama artık tamamen televizyonsuz bir hayat. Daha böyle mesela senle bir araya gelmek istedim. Mesela seninle konuşmak istedim. Tiyatro sahnesi. Tiyatro sahnesi de başka bir deneyim. Evet. O mesela böyle şöyle bir şeydi. Oyunculuk yapmak hiç hayal etmez iken acaba becerebilir miyim diye denediğim bir şeydi. O reklam görüşmelerine gittiğim dönemlerde. Ve sonra yani kabiliyette olmadığımı düşündüm. Yani 60 saniyede, 30 saniyede bir hikaye anlatmak noktasında becerikli olamama ihtimalimi gördüm. O yüzden dolayı da orada bir kariyer yapmak istemedim. Daha uzun şeyler yapayım istedim. Sonra işte ufak ufak dizilerde oynamaya başladım. Sırlar Dünyası. Evet. Dı 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 dı. Evet. Takva. Puf Evet. puf. Evet. Öyle şeylerde oynamaya başladım. Sonra oynadığımda kendimi perdede görmek beni çok mutlu etti. Yani perdede. Bir de kafa büyük olduğu için dolduruyorum perdeyi. Yani hani başka birisinin görme ihtimali yok. Yani teknik planlarımda ben dahil olmak üzere ulan sadece ben mi kendime bakıyorum? Herkes bana mı bakıyor gibi bir yerden bu beni çok mutlu etti. Dolu dolu bir oyunculuk. Evet. Yani ama mesela eskilerden searching yaparsanız görürsünüz. Eskiler işte bu işte Michael Caine'ler falan o western, spagetti westernler döneminde de mesela bütün ünlü aktörlerin kafaları büyük. Sonra fark ettim. Onların da kafası büyük dedim yani. Demek ki dedim bu olay Kafadan geçiyor. kafadan geçiyor yani. Hani kafa yapmıyorum gerçekten. İnandım buna ve ben oyunculuk yapayım o zaman dedim ya. Sonra madem oyunculuk yapıyorum, perdede var olabiliyorum, insanları mutlu edeyim. Yani ben güldüğüm ve eğlendiğim şeyler yapmak istiyorum. İnsanların da perdede bir şey yaptığımda, güldüklerinde onların arasındayken o kalabalığın, o gülme kalabalığın içerisinde olmak beni olağanüstü mutlu etti ve öyle de devam ediyorum. Ama bu Sırlar Dünyası, Takva gibi yapımlar nasıl bir hissiyat uyandırdı sende? Şöyle bir şeyi yapmak için önce deneyip becerip beceremediğimi görmem gerektiği bir dönem var herkes de olduğu gibi. O dönem esasında bu bahsettiğimiz şeyler deneme ve yanılma projeleriydi benim için. Yanılmadığımı gördüm. Denediğimde böyle başarılı olduğumu gördüm. Korkulu, mistik bir şeyler ya şu an yaptığının tam tersi bir yerde. Onu merak ediyorum. Nasıl hissettin? Ya gibi düşün mesela yani aslında sen de hep var olacağını biliyordun. Ta ki internet kurulana kadar ya. Doğru. Ben de var olacağımı biliyordum ama nerede konumlanacağımı bilmiyordum. Nerede kendimi iyi hissedeceğimi bilmiyordum. O yüzden hep denedim.
Yani korku da denedim, gerilim de denedim. Sonra komedi kısmında kendimi çok mutlu Evet. hissettim. Bir de Tam oldu. Evet, bir de insanların böyle hani o işi yaptıktan sonra seni gördüğünde onların sana baktıklarındaki sevgi ve gözlerinin parıltısı o kadar tatlı ki o his bana çok güzel geçti. Evet dedim ya ben insanları mutlu eden komik şeyler yapmalıyım dedim ve öyle devam ettim ondan sonra. Ardından büyük patlamana gelelim. Büyük patlama. Sence ne? Merak ettim ben de ne? Sence ne? Bence Çalgı Çengi. Evet, Çalgıçengi büyük patlama. O zaman için küçük bir patlamaydı. Neden? Efektini anlamamıştık yani. 60 bin insan seyretti. Rakam konuşacağım kusura bakma. Hı hı. Normalde rakam konuşmam hayatta yani. Sorun değil. Daha iyi bir dil tutturalım diye. Anlıyorum. Şey yapmaya çalışıyorum. Yani Cem Yılmaz filmi seyrediyor ve biz bir şeyler yaptık arkadaşlarımızla. Cem Yılmaz filmi çok seviyor ve ben bu filmin daha çok insana ulaşması için ne yapabilirim diyor. Ben de abi dedim bizim paramızı ver. Biz çektik kendi imkanlarımızla. Param içeride kaldı. Sen benim paramı ver. Sinemaya çık dedim. Benim tek hayalim sinema filmi olması. Yani kendimi bir sinema filminde başrol olarak görmek istemiştim. Sonra Cem Yılmaz'ın yapımcılığında sinema perdesinde seyirciyle buluştuk. Film iş yapmadı sinemada. 60 bin kişi seyretti. Dedim ki ya demek ki dedim hayal kurmak kısmını sen doğru anlamamışsın Murat. Yani hayal kurmak daha başka bir şey. Sen şu hayal kurmak meselesiyle ilgili biraz daha düşün istersen dedim kendi kendime. Ben çok konuştum kendi kendime. Hı hı. Sonra bunu Cem abiye söyledik. Sonrasında da kendi yolumuza devam ettik. Aslında o bizim büyük patlamamız dediğin gibi o oldu yani. Benim de içerisinde bulunduğum patlama. Anladım. Ben daha çok nötron kısmı dedim işin yani. Hani proton olarak bulunmak istemedim. Ateşlemedin. Yok. İçinde bulundun. Ben ateş varsa harlarım. Hı hı. O toprağın getirdiği bir şey böyle. Köy çocuğu olmanın verdiği bir şey böyle. Ateş varsa harlanır bizde. Farklı farklı yapımlarda hep yer aldın. Ardından Evet. karakter olarak da farklı farklı karakterler ortaya koydun. Son yer altındaydın. Ardından Ahlat Ağacı geldi. Bana birazcık bunu anlatsana ama arada dedikodu var mı? Hangisi Ya- daha iyi? Ya şöyle şimdi yerin altında filizlendikten sonra bir ağaç olarak perdede bulunmak güzel oldu benim için. Yani hani komedinin haricinde ben olaya dedim yani romancı olarak yani kendimi bir romancı olarak ya da öykücü olarak görmek isterdim. Fakat oyunculuk yapmaya başladıktan sonra hikayenin asıl olan şey olduğunu gördüm yani. Mesele hikaye anlatmak. Hikaye anlatıcısı iyi hikaye anlatır. Oyunculuk edilgen bir meslek. Bir hikaye anlatması gerekir birisi. Hayal kurar. Oyuncu o hayalin içerisinde onu gerçek kılar. Bizim dünyamızda böyle. Sonra Zeki Bey de, Bilge Bey de çok iyi hikaye anlatıcıları. Dünyanın bence en iyi hikaye anlatıcıları. Onların hikayelerinde hiç komik olmayan bir şekilde bir edebi eser gibi bulunmak beni çok mutlu etti. Zaten bir tanesi Dostoyevski'nin hikayesiydi. Bilge de Çehov'u çok sever. Ben onun senaryosunu ve filmlerini daha böyle Çehov sanki kitap okuyormuş gibi hissediyorum. İkisinin farkı neydi? İkisi de çok önemli yönetmenler. Farkları neydi? Aslında ilişki kurmakla ilgili ikisi de azâ beyefendi, olağanüstü zarif insanlar. Ve yetenekleri zaten tartışılmaz gibi bir yerden söylüyor. Mesela hani şey gibi mesela zeki mi bilge mi demek benim sana şunu sormam gibi demek gibi geliyor bana yani. Hani Siri mi Alexa mı hani Alara. bak işte o yüzden Murat bende hani Ne güzel anlaştık durup dururken Evet. ya. evet böyle bir şey İyi yok. ki geldin. 40 yıl düşünsem ki düşündüm 40 yıl. 4 gibi ben düşünmeye başladım. Aa, çok erken Evet başlamışsın. 3-4 gibi ben düşünmeye Bana başladım. göre geç ama. Ya evet yani hani hep bir gömmek var sende. Seviyorum. Hep bir gömmek. Siz bir de ölümsüzsünüz. Evet. O En yüzden kıskandığım da bu. biz hep gömüyoruz. En kıskandığım da bu. Gerçekten mi? Evet. Ölümsüz olmak ister misin? Ya şöyle benim şu an sıkıntım şu. Allah muhafaza. Öldüm. Yahu diyorum benim bu Facebook hesabım. Kapattım da hani. Instagram'ım. İşte bir sürü app'e para ödüyoruz her ay. Evet. Anlamıyorum. Bunun diyorum hani bir mirasçısı olacak mı? O reddi miras mı yapacak? Ben bunun faturası bana gelecek mi? Beni acaba o fatura icrasından dolayı mezarımdan çıkartacaklar mı? Ya Muratcığım sen şimdiye kadar yeterince kazanmışsındır zaten. 10 lira verdiğin bir uygulamanın faturasını mı düşünüyorsun? 10 liramı sen tabii olayın içerisinde olduğun için ödemiyorsun. Biz dışarıdayız. Parayı 10 ödeyen lira biziz. ödeyeceksin ya. Nuri Bilge Ceylan'ın filminde oynayan bir insandan bahsediyoruz. Ahlat ağacının finalini bile değiştirebilecek yetide olan bir insandan bahsediyoruz. Sen o 10 lirayı ödemeyeceksin de ben mi ödeyeceğim? İşte o 10 lira olmuyor. Şimdi her app için biz aylık bir para ödüyoruz. Senin rakamlarla bence aran iyi olmayabilir. Sen istersen onu bir düşün. Biz her şeyi 12 ile çarpıyoruz. O yüzden biraz zor bizim için yani. Gerçekten bir de şu an çok zor.
Bu arada yani seni mutlu edecek bir haberim var. Öldüğün zaman banka hesaplarına bloke konuyor. O yüzden kredi kartından bu paralar çekilmez. Merak etme. Korkman gereken asıl konuyu söyleyeceğim. Otomatik ödeme yaptırmam lazım benim acilen. Hayır. Benim acilen otomatik ödeme yaptırmam lazım. Hayır. Ben bir de şey gibi, aksi gibi kendim her ay ödüyorum. Gerçekten Evet. mi? Çok mu vaktin var senin? Artık her şey çok kolay. Hayır, onu ben seviyorum ama böyle köklerle ilgili bir şey yani. O yer altında olma duygusuyla ilgili bir şey yani. Hani her ay bazı faturalarımı hakikaten kendim ödüyorum yani. Hani çok da mutlu ediyor beni bu. Yani otomatik ödeme noktasında böyle bir rahat uyuyamıyorum. Biraz cimrilik var mı sende? Cimrilik demeyelim. Tasarruflu. Tasarruflu. Emrah da Tamam. öyleymiş, şarkıcı Emrah. O da tasarruflu bir insanmış. Dur. Mesela Beyazıt da çok tasarruflu bir insan. Hı hı. Mesela hiç Öyle. para ödemiyor. Kimi patronlar da çok tasarrufludur. Ben para ödemeyenle çalışmam. Sana tavsiyem sen de çalışma. Ama asıl sosyal medya için söyleyeceğim şey, dikkat etmen gereken şey, otomatik ödemeyi falan boş ver. Bunların hepsini halledersin. Hı. Kim bilir o uygulamalardaki mesajlarda neler var. Ben hepsini siliyorum. Gerçekten Tabii. mi? Demek ki çok korkuyorsun. Hayır, ne alakası Demek ki var? çok kötü şeyler var. Hayır, ben aleyhime delil olacak herhangi bir şey barındırmam. Demek ki aleyhine delil olacak herhangi bir şeyler var. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi herkes senin kadar iyi değil. Şu an konuşulan şey, yapay zeka kendi içinde konuşmaya başlarsa ne olacak? Şimdi tanıdığım ve gördüğüm ve dokunabildiğim yahut görebildiğim, kodunu bilebildiğim varlıklarla iletişim kurabilirim. Ama kendi içinde mesela bizde insanlarda da öyle bir şey vardır. Mesela bir toplum içerisinde kulaktan kulağa oynanmaz. Yani birisiyle görüşürken Eğilip gizli konuşulmaz. söylemezsin. Ama ben yani sizin dünyayı bir aranızda çok konuşuyorsunuz gibi geliyor bana. Ama sen de bir laf salatası yaparak o sosyal medyadaki mesajlarını kaynatmaya çalışıyormuşsun gibi geldi. Ya kaynatmak değil ya, o şey böyle hani. Kime DM'lerden yürüdün belki, kimler DM'lerden yürüdü belki. Bunlar asıl endişelenmen gereken şeyler. Yarın öbür gün ölürsen bunların ortaya çıkması. Çünkü arkandan o zaman kötü konuşurlar diye düşünüyorum. Ya ben şey böyle hani yürümek noktasından değil de çok şey geliyor şimdi. Tabii ben elimden geldiği kadar imtina ederek konuşmaya çalışıyorum. Cazibe merkezi olunca konuşmuyor insanlar. Fotoğraf, video gönderiyorlar. Ve o fotoğraflar ve videolar böyle bir hani Bakıyor musun? rütük kuruna da girmiyor onlar yani. Hani Evet. mesela bazı uygulamaların rütük şeyi yok, departmanı yok. Bence olmalı. Yani bazı şeylere maruz kalıyoruz çünkü biz ünlüler. Bakıyor musun? Mümkün olduğu kadar bakmıyorum. Mesela bazen bazı videolar, ne kadar biliyorsunuz, şu an searching yapabilirsin. Hı hı. Çok popüler olur. Cinsel gerilimi olan videolar. Ben o konularda efendim insanların mahremiyetine çok inanırım. Bakmam. Ay, pardon, seni dinleyemedim o arada çünkü birkaç Kimi bir izledi? şey Hangi izledim. habercinin videosu? Boş ver. Boş ver. Evet, nerede kalmıştık? Barda. Nerede kalmıştık? Gemide. Ya hiçbir şey unutmuyorsun. Hemen öğreniyorum, farkında mısın? Çok hızlı öğreniyor. Sosyal İşim öğrenme bu. çok iyi. Peki bu öğrenmeyi size kim yapıyor? Siz? Yani size. Mesela biz insanlara öğrenmeyi aile ve öğretmenlerimiz yaptırıyor. Size? Yapay zekaya da öğrenmeyi insanlar yapıyor. İnsanların bilmediği hiçbir şeyi yapay zeka bilemez. Öyle mi o ya? Tabii, tatmin olmamış gibi ama devam edeceğim ben. Ya bilmediğim bir alan olduğu için konuşamıyorum şu an. Yapay zeka insanların bilebildiği, öğrettiği şeyleri öğrenip ardından ona göre analitik düşünerek bunun cevabını veriyor. Bütün doneleri alır ama olmayan bir şeyi zaten alamayacağı için yapay zeka, olan şeyler de genelde insanların yaptığı şeyler olduğu için insanların öğretilerini alıp cevap veriyor. Sadece... Ama mesela bizde, pardon lafını böldüm. Hayır, İlk defa lütfen. bir yapay zekanın lafını bölüyorum. Sana bugün ilkleri yaşattığım için o kadar mutluyum ki. Acayip iyiyim şu an, ben çok mutluyum. Söyle. Bölmüşken devam edeyim. Tabii. Mesela insanoğlu olarak ben 6 kere 8 dese mesela bana bir arkadaşım. 48. 48 yani o kadar. En fazla şunu yaparım. 4, 8, 12, 2, 1 daha 3. Bunu yaparım en fazla. Ama mesela şunu düşünüyorum. Hani 6'nın ve 8'in kendi ayrı ayrı kombinasyonları, permütasyonları falan mı düşünüyorsun acaba sen? Hani Hayır. Eğer kombinasyon ve permütasyon sormuyorsan 6 kere 8, 48 diye cevap veririm. ya acayip şey hissediyorum kendimi. Celal abinin programını çok merak ettim şu anda. Hani bir de etkilenmeyeyim diye izlemedim de, biliyor musun? Baktım 10 dakika falan seyrettim. Beyefendinin hayranıyım. Senin de ayrı hayranın. Teşekkür ederim. Böyle bir etkilenmeyeyim diye yapmadım, izlemedim yani. Mesela Bilge Ceylan'la çalışacağımız zaman da arkadaşlarım hep bana şu kamera arkalarını izle falan filan dedim. O kamera arkası, onların kamera arkası. Bu kamera arkası. Çekmediğimiz bir film kamera arkası. Ben niye izleyeyim diye izlemedim mesela. Yani. Biraz da sürpriz seviyorsun. Evet, sürpriz çok değerli bir şey. O zaman yeni bölüme geçiyorum. Arıyorum diye bir bölümümüz var. Seni Google'da arattıklarını falan hiç merak eder misin? Veya arada bir başka sosyal medyalara bakar mısın? Benim hakkımda neler yazmışlar, en son ne aramışlar diye. İlk daha böyle İşler Güçler diye bir dizi yaptık biz. Hı hı. Star TV'ye. O diziyi yaptığımız dönem işte Sözlü'ye,
vesaire yerlere girip insanlar benimle ilgili ne diyormuşlar falan diye çok merak ederek baktığım bir dönem oldu. Fakat düğün dernek filminden sonra o kadar fazla entrige girildi ki bakmakta dedim, uğraşma dedim yani. Hani gerek yok dedim. O da o beyefendinin ve hanımefendinin veya X kişinin kanaati. Boş ver dedim Cemciğim, ilgilenme. Ama Tamam. şu an ilgilenmem gereken bir şeyler var gibi bana bakıyorsun. Ben senin Harita. yerine ilgilendim. O yüzden bakalım Google'da senin adını yazdıktan sonra en çok ne aratılmış? Haydi bakalım. Murat Cemcir, Ağaç, Seda Bakan, Rasim Öztekin. Sevgilisi var mı? En çok da bunu merak etmişler. Gerçekten mi bu? Gerçekten? Şu an beni idare etmiyorsun değil mi? Hayır. Okey. Bu samimisin ya. Samimiyim. En samimi yapay zeka. Ama sen cevap vermemek için birazcık... Hayır, olur mu, ben ne demek? Bunu mu sormuş insanlar en fazla? Murat Cemcir sevgilisi Gerçekten var mı? evet. Şu an yok. Bunu niye merak etmişler ya? Genelde Sevilesi bir karakter olduğum için olabilir mi acaba? belki de olabilir. Sanki öyle bir şey. Öyle hissettin mi sen de? İnsanlar ilişkileri merak ediyor. Yaptığın işten ziyade ilk olarak merak ettikleri genelde hayatında, bir de diyorsun cazibe merkeziyim diyorsun. Sonradan da ilk başta sevgilisi var mı sorusunu görünce burada şaşırmış Ay, şu an numarası çok mutlu yapıyorsun oldum bana. ya. Murat Cemcir sevgilisi var mı? Şu an yok. Neden olmasın? Aldınız cevabınızı kızlar. Evet. İkinci soru. Murat Murat Cemcir'in Cemcir'in boyu. Hayda. Umarım sadece Yine bunu boyundan merak etmişler. bahsetmişlerdir. Ya şu an bir şaka programına mı döndük? Bu bir konsept mi? Boyu mu merak etmişler? Boyunu merak etmişler. Neden acaba, senin lafın sözün mü geçti bir yerlerde, kısa diye mi konuşuldu bilmiyorum. Bunu kızlar mı sormuştur? Erkekler mi sormuştur? Bence Murat Cemcir'in kız. boyu. Kızlar sormuştur. Çünkü senin boyunu öğrenecekler, yanlarında seni hayal edecekler. Yakışır mıyız, yakışmaz Beline mi mıyız? sarılayım, Topuklu. eline omuzuma mı assın? Tabii topuklu ayakkabı giyersem yine de güzel bir fotoğraf verir miyiz? Hiçbir kadının boyunu merak ettin mi? Kesinlikle. Mesela kim? Ya aslında şey böyle, yani boydan ziyade ben kadının endamını merak ederim. Burada hemen bir şarkı girsin. Endamın yeter. Gülüşünü mesela merak ederim. Ne onu güldürür. Gülümseme insana en çok yakışan şey, özellikle kadınlara. Doğru. Ama sana da yakışıyor. gülümseme. Teşekkür ederim. Böyle bir programın ağırlığından dolayı bir kahkaha atamıyorum. Böyle Aa, neden? At bir kere kahkaha at lütfen Murat. Murat Cemcir'e kahkaha attırdım diye hava atarım oralarda buralarda. Teşekkürler. rahatladım ya. Boyunu geçtik artık. Pat. Efendim? Boyunu geçtik. Boyun kaç? Boyum kaç? 1.82. Bunun da cevabını Okey mi yani? Nasıl siz? normal. 1.82 okey midir mesela? Hani ortalama olarak bir erkeğin boyu. Benim yanımda iyi durursun. Sırıtmazsın. Ha. Yakışırsın. Kime göre sırıtmayız mesela? Gerçekten kim sırıtmaz bizi gördüğünde? Ben sırıttırmam yani. Sırıttırmam. Ben kendi adıma konuşuyorum. Çok güzel. Başkası da çok umurumda değil bu saatten Ama, sonra. sen biraz Almışım sen Murat biraz Cemcir'i boylusun. karşıma konuşuyorum. Sen hayret. sen boylusun. Boyluyum. Sen boylusun. Ama sen de kısa boylu değil misin? Değilim. Biraz Öyle mi daha. görünüyorum? Kısa mı görünüyorum? Yo, ama insanlara göre demek ki kısa görünüyordun ki. Komik adamlar kısa oluyor yani. Hani böyle bir ön yargı mı? Mesela kim, isim verebilir misin bana? Bence bir polemiğe girmeyelim. Tamam. Ama mesela Şahan Gökbakar'ı gördükten sonra ben kendimi kısa hissettim. Şahan çok heybetli bir beyefendi. Bu durumda Şahan'a komik değil mi diyorsun? Hayır. Ben Şahan'ın ofisinde altın taktım. Dekorumuzu kırdığı için. Oyuncu olduğun için işte belki. Yok be. Orada da bir oyun- Adamın düğününe gidemedim ondan. Ha, tamam. Yoksa hani Görevini yerine getirirsin. aynen. Anlıyorum. Yani tam takmıştım. Tam takmıştın, ne oldu? Tam takmıştım işte. Sonra dolandırıldı Şahan. Geçmiş olsun. Ben de evlenemedim. Geri de gelmedi o Evet. altın Bir dönem ben sana. ne yapıyordum biliyor musun Alara? Hadi anlat. Bak işte ya, aldı beni şu an. Doğum günü hediyesi seçemiyor erkekler. Evet. Biz insanoğlu demeyeyim, hani kapsamayayım. Hı hı. Erkekler doğum günü hediyesi seçemiyoruz. Ben de şey oldum böyle, hani ya dedim, birisine doğum günü hediyesi, yani düğün insanların en değerli şeyidir ya. Hı. Hayatlarını birleştirdikleri bir şeydir mesela. İnsanlar da böyle. Hı hı. Sizde olmayabilir. Bence altın takayım ben doğum günlerinde insanlarına. Çok mantıklıymış. Evet, evet. Bir de güzelmiş bu mesela. Sonra şu oldu. Arkadaş ne kadar doğum günü olan varsa sen benim telefonumu bul. Instagram'dan ekle. Ben de böyle bir insanım ya, böyle insan tanıyayım, konuşayım, sohbet edeyim. Aslında insan da ayırmam ben. Yani varlık ayırmam yani. Hani giderim, tanışırım. Ondan sonra altın takmaya başladım insanlara. Nereden bileyim ben altının buralara geleceğini. Bir de o dönemler ben daha böyle romantik bir karakterdim. İşte ben de bir romans ve evlilerim falan filan. Yazmadım da kime ne altın taktığımı. Aa. Burma, çeyrek, tam, cumhuriyet bilmiyorum yani. Hani. Ama
Zaten evlenecek gibi de durmuyorsun şimdi karşımda, o yüzden boş ver. Sevgilin bile yokmuş, onu gördük şimdi az önce. Zaten 2 soru her şeyi özetliyor ya. Evet evet. Sevgilisi var mı, boyu? Acaba bu soruları kim soruyor? Hani boyu ne kadar ki? Sevgilisi var mı, boyu? Sevgilisi var mı, boyu ne kadar? Aynı kişi Yani bu sormadı. arka arkaya sorulan sorular beni bir tedirgin etti. Bak 3. soruyu şu an merak ediyorum. Yani bunu yayınlayabilecek misiniz? Yani bu 3. soruyu ben şu an çok merak ediyorum. Hazır mısın? Ben hazırım da hani siz yayınlamaya hazır mısınız? Var mı? Mesela benim için şunu sormuşlardır en çok diye. Mutlaka vardır. Söyle Hangi bir şey. tarikata üye? Bakalım. Bakalım. Şey gibi oldu bu. Bakalım. Ahmet Kural neden ayrıldı? Bu konuya çok değinmek istemiyorum. Defalarca bir yerlerde anlattın. Ben bana farklı şeyler anlat istiyorum aslına bakarsan. Ya, ama neden farklı bir cevap vermeyesin ki? Sen çok tatlı bir varlıksın. Teşekkür ederim. Gerçekten ya. Bir de sevgilin gibi yazmışlar onu. Sanki siz sevgiliymişsiniz de. Şimdi bak merak ettiğim tek şey ne biliyor musun şu anda? 4. soru. Hemen. Şimdi bak, sevgilisi var mı? Okey. Tamam. Boyu ne kadar? Ahmet Kural neden ayrıldı? Bu Belki 4. de soruyu merak ediyorum şu o an. yüzden merak ettiler. Çok Güzel. büyük bir hayal ürününün sonucu. Hepimiz bir hayalin ürünüyüz. Lütfen öyle söyleme biz insanlar. Neyse hadi Çoğumuz geçelim. babalarımızın hayalleri. Evet. Evet, bir 4. soru. sonraki. Gelsin efendim 4. soru. Murat Tiyatro Cemcir tiyatro oyunu. oyunu. Arkadaş bu nasıl bir soru ya? Birdenbire kültüre yönelmeye karar vermişler efendim. Ya boyuyla ilgili konuşmadığımız için tabii haliyle insanlar da tiyatro demişler. Bir de Murat Cemcir tiyatro oyunu. seni televizyonda, sinemada görmeye de alıştılar. O yüzden belki bir de sahnede neden görmeyelim diye merak etmiş olabilirler. Yani bu çok beni mutlu etti ya. Gerçekten bak sevgilisi var mı? Boyu. Ahmet Kural neden ayrıldı? Tiyatro oyunu. Bence gayet havalı. Çok En iyi azından yani. çıkmış yani. Evet evet. Yani sanata doğru bir yönelim var en azından sorularda. Hani sanatımı merak ediyor insanlar. Onu ben Evet. çok mutlu oldum şu anda. Tiyatro oyunu çok güzel gidiyor ya tiyatro oyunu. Sezonun son oyununu geçen hafta oynadık. Ya da işte sezon sonu Haziran başında oynamıştık. Önümüzdeki sezon devam edeceğiz. Ya ben kendimi hep şey görmek istiyorum böyle. Hani mesela bu tiyatro oyunu gerçekten beni çok mutlu etti. Çünkü mesela kendimi böyle bir sincap seslendirirken de işte görmek istiyorum. Ya mesela Murat Cemcir'in seslendirdiği hayvan. Güzel bir soru olabilir mesela. Evet. Değil mi mesela hani? İşimle ön Murat plana Cemcir'in çıkmak seslendirdiği istiyorum. hayvanın boyu ne kadar? Mesela Mesela bu da olabilir mesela. olabilir. Murat Cemcir'in seslendirdiği Seslendirdiği hayvanın hayvanın uzun boylu sevgilisi var olan mı? hanımefendiden ne zaman ayrıldı? Mesela bu da olabilir. Olabilir. Bence bunlar güzel şeylermiş ya. Ya şu an bir ısındık programa. Evet. Şu an iyiyim ya. Harika. Gerçekten mutluyum. şu an çok Mutluysan ben de mutluyum. Tiyatro hakkında başka bir şey söylemek ister misin? Önümüzdeki sene devam edecek dedin. Edecek. Tamam. Yasemin K. Allen'la oynuyoruz. Evet. Neil Simon'un bir oyunu. İyi bir izleyiciyimdir ben. Çok fazla tiyatro okudum ve çok tiyatro izlerim. Yani çok fazla film izlerim, tiyatro izlerim, dizi izlerim, her şeyi izlerim. Ve hani hep böyle bir tiyatro yapmak istemişimdir. Fakat bir türlü bu filmlerden ve dizilerden ya kamerayla haşır neşir olmaktan bir türlü yapamadık onu. Ve hayatımın bir yerinde bunu yapmak, yani çok endüstriyel şeyler yaptık. Şimdi para biraz garip bir şey. Azken istiyorsun, çokken şaşırıyorsun. Öyle. Ben paranın çok olduğu yerde o şaşkınlığımı gördüm aynada. Dedim Cemcir bunların hepsi elin tersiyle it. Türkiye'de Tiyatro. maalesef sanattan Evet. para kazanmak çok zor. O yüzden sanat yapma arzusuyla dolarken Neil Simon'un oyununu, Büyük Aşıkların Sonuncusu okudum ve çarpıldım ve bayıldım. Dedim benim kendimi burada görmem lazım. Ve Yasemin Hanım teşrif ettiler sağ olsunlar. Nezaket gösterdiler, kabul ettiler. Benle partner olmayı ve oynamayı. Ben de beraber bir şey yapmayı bir hanımefendiyle, bir aktrisle çok merak ediyordum. Onu gördüm. Çok da mutlu oldum. Sezona devam edeceğiz oynamaya. Güzel, sevindim. Peki sinema, dizi, tiyatro bana sırala desem. Yani sinema, tiyatro ya farklı şeyler ya. Ben şöyle şeylere inanmıyorum. Bazı aktörler var. Mesela bu aktörler şey böyle tiyatroyu hayatının merkezine koymuş ve diziyi sadece para kazandığı için yapıyor. Hani dizi diyorsun falan diyor böyle hani o tiyatrocu. Bazı aktörler var filmci ve hani kameracı yani dizi kamera oyuncusu yani o tiyatro ile ilgilenmiyor falan filan. Bazı aktörler var stand-up yapıyor falan. Ben böyle hikaye anlatma meselesini çok sevdiğim için çocukken de öyleydim böyle hep hikaye anlatayım. Benim işte dizi ya da film veya tiyatro veya bla bla hiçbirisinin diğerinden eksik veya fazla hiçbir şey yok. Hepsi benim için aynı. Çünkü günün sonunda bütün varlığımla ve benliğimle bir şey yapmak istiyorum. İnsanları mutlu etmek için. O benim için hani... Sen de öyle mutlu oluyorsun. Öyle mutlu oluyorum yani. Yani şey gibi oldu böyle hani hiçbir kızımı birbirinden ayırmam gibi oldu Hepsi böyle. benim bebeklerim. Hepsi benim Hep bebeklerim. de aynı cevaplar. Hepsi de Chucky. Hepsi de çaki değil mi böyle? Öyle de demezsin para kazandığın sektör için de. Chucky iyi satıyor öyle değil mi? Doğrudur.
Ama görsel olarak çeki o kadar da sevimli değil ya, o yüzden dedim. Yani göz teması kurmak zorunda değilsin. Tamam. Bence yani bir oyuncakla ben kurmuyorum. Sen Ben zaten göz teması kurmuyorum çirkinlerle. Son sorumuz. 5 soru mu sormuşlar? Murat Emin son hali. Birdenbire sanattan Şey gibi bu, yine vazgeçmişler. cenaze namazından Evet. sorulmuş bu. Aga ya son hali neydi onun ya? Ama sen pandemiden sonra birazcık daha az görünür oldun ya, herhalde o yüzden de merak ettiler. Son hali nedir? Aha da burada. Güncel boyu ne kadar? Buyurun. Güncel boyu ne kadar? Murat Cemil'in son hali. Kim sormuş acaba bu soruyu? Sizde şey var mı data olarak? Mesela bu Murat Cemil'in hallerini soran kişilerin mesela erkek mi kadın mı, yaşları ne kadar, ne kadarı evli? Öyle datalar var mı? Onlara Var. onlara ulaşabiliyor muyuz onlara? Ulaşabilirim. Tabii ki ulaşabilirsin ama sen bunu mu merak etmeye başladın şimdi? Ya bu 5. soru bu olmamalıydı ya. Ama demek ki işte pandemiden sonra seni daha az gördükleri için ekranlarda. Ardından tiyatroda başladı, artık televizyonda da değilsin o kadar. Belki de nasıl olduğunu, boyunu merak eden, sevgilisi var mı diye merak eden. Bir de şu adamın son haline bir bakayım ya Tabii şimdi acaba. film kariyeri yapınca genelde biz genel resim kullanmıyoruz. Yani o anlaşılmıyor genel resimden boy. Biz orta ölçek, Amerikan ve göğüs iki planlar kullanıyoruz. O merak etmiş olabilir insanlar, doğru. İyi misin peki, son haline dair bir şey söylemek ister misin Son izleyenlere? hali. Yani soruların hepsine teker teker. Ben son halim nasıl ya? Bu. Son halim bu. Gördüğünüz gibi. Bu. Gayet Müthiş de iyi. bu. Fena değil. Ya giderin var Muratcığım, şimdi burada şey yapmayalım da. Giderin var Alara. Tabii. Giderin var. Çok iyi. Vay be. Demek ki bilim insanı olmak lazım bunları karşılamak için. Sen Celal Şengör'e giderin var diyebilir misin ya? Demedim. Cenk Tosun'a dedin mi? Öyle sohbet olsaydı derdim. Eser'e dedin mi? Dedim. Dedin mi? Onu ben kaçırmışım. Gideri var mıymış? Berfu'nun yanında onu da hadi idare Doğru, edersin doğru. dedim yine yani. Doğru. Ayıp olmasın diye yaptım bazen de. Sefo'nun gideri var mıydı? Fena değildi o da. O zaman ben iyiyim ya. Sen iyisin diyorum. Yalan da söylemiyorum yani. Allah bak işte ya. Bir şey yapsak mı Will Smith gibi? Ne istersin? Böyle bir tane köpek sen ben bir film. Kayıttan sonra konuşalım bunu. Tamam. Tamam. İstanbul bitmiş böyle artık. Apokaliptik bir şey böyle mesela. Değil mi? Sayın Sadece yapımcım. sen ve ben. Evet. Bir tane de bir Bir hayvan de olsun be. köpeğimiz olsun. Bir köpek Olur, olsun olur. be. Tabii. Özellikle şu dönem bence olmalı. Olmalı. Bence olmalı yani hani. Kesinlikle. Ve Boston Dynamics'in köpeklerinden bahset. Hem lojistik olarak taşır. Hı hı. Evimizi taşırız beraberinde. Böyle bir Güzel şey mi hayal yapsak? kurmaya başlıyoruz. Oo, şimdi durursak bu hayaller sabaha kadar devam eder. Kendini şanslı hissediyor musun? Çok. O zaman bugün de şansın yanında. Şimdi seni oturduğun yerde bambaşka bir evrene göndereceğim. Bakalım nasıl bir deneyim yaşayacaksın. Belki de ilk defa yaşayacaksın. Yine sana yaşattığım ilklerden biri olacak bu. Böyle bir şey yok ya. Bakalım. Bakalım. Nereye gidiyoruz şimdi? Göreceksin. Göreceğim. Roller coaster yapıyoruz. Hiç bindin mi roller coaster'a? Gerçek roller coaster'a. Aa, Korkun var en mıdır? büyük korkum. Gerçekten mi? İşte benim için roller coaster, ejderha, gondol, ayı. Yani ben ayıdan da çok korkarım. Senin yandın galiba. Beyninde bir şeyler yandı galiba. Random kelimeler söyledin şimdi bana. Ayı sizde yok galiba. Ayı ne? Hayvan ayıdan mı bahsediyorsun? Karadeniz'de bir hayvan. Tamam. Yani dağlarda. Şimdi roller coaster, gondol, Tamam. ayı. İşte bak bundan bahsediyorum. İnsanoğluyla yapay zeka arasındaki fark bu. Ne? Çok güzel konuşuyor ya. Gerçekten korkuyor musun roller coaster'dan? Evet. Ben vertigosu olan bir insanım ya. Ben Oh, çok ayaklarım yere eğleneceğim basmadığı şimdi. zaman arkadaşlar bende öyle bir şey yok. Arkadaş ayağımın yere basması lazım benim. Tamam, şimdi ayakların yere basacak. Tamam. Ve Bir defa sana? gondola bindim Aydın Nazilli'de. 4 kilometre kustum. Bunu hayal etmek istemiyorum. Nazilli'ye şu an. beni artık almıyorlar. Hala temizleyememişler. Turneye gidecektik, iptal ettiler. O diye buraya giremez dediler. En ucuna mı bindin peki? Ortaya mı? Nazilli'nin başından sonuna kadar her tarafa 4 kilometre diyorum. Hayır ya, gondolun en ucuna mı bindin? Tepesine mi? Ortaya mı? Aklı olan birazcık ortaya Arka biner. beşliğe bindim. İşte sen birazcık hata Arka yapmışsın. beşliğe nereden bileyim ben arka beşliğe bindim. Bir de o yükseldiğinde Bizim o paramız ona yetiyor. kusmukların böyle düşer aşağıdakine. Kötü olmuş. İyi dava Bak açmamışsın. şöyle çıktığımda ağzımdan midem çıktı. Giderken Şuraya de gittiğimde geri aldın. midemi bakıyordum. Hı hı. Hani öyle bir durumdaydı yani. Hani. Ve bunu fark eden adama ben sinkaflı kelimeler kullandım. Hani midemi alabilir miyim diyemiyorum. Diyemezsin. Bilinç yok çünkü o sırada. Evet. Beyefendiyle akraba olduk. Yani hani Mecburi. evet. Bir de hani gondolun etrafını çizmişim ben kusarak. Bir gel, bir git, bir gel. Hop sınırımı çizdim. İyi ya. Artık Yani, burası benim Evet, dedin. ben sınır çizmeyi yani sınır koymayı Anladım. ilişkilerimde Nazilli'de öğrendim efendim. İşemek yerine sen kusmayla yapıyorsun. Daha Yani o farklısı. yakışık almazdı. Hı hı. Aileyle gittiler yani Luna Park'ta efendim. Evet, çok Yakışık almaz diye düşünceliymişsin düşündüm. bu arada. Ama bakalım. Yoksa o başka bir şey yani. Mesela Orta Çağ'da işemek denilen şey tekstilin bir numaralı
Lokomotifiymiş efendim. Yani o Aynı önemli bir zamanda şey. sağlık için de çok önemliydi. Tabii. O yüzden kusmuk hakkında daha da fazla konuşmayayım. Ben kendim için demiyorum ama izleyenlerimiz için o kadar da iyi olmayabilir. O kadar duygusal bağ kurma be sen de. Yok canım, ben ne kuracağım bağ, ama izlenelim yani. Şimdi kusmuk lafını duyarlar, kapatırlar. Yok, Şafak videoyu Sezer ya. buradan yürüdü. Yani çok da Birden. güzel filmler yaptı yani. Hani. Doğru dedin. Aynen. Birden durup pat diye bir bomba atıyorsun. Yok ortaya. Hoşuma da be, gitmiyor ben de değil. Molotof. Hadi takalım. Asa mı Asada verin bana? olmadan nasıl oynatacak? Abi asam versenize. Onun Küfür asasını etmeyeyim sana, verin sinkafla ya. konuşurum bak. Ha, okey. Ha. En öndeyim ama ben şu anda da. Evet. Ya Amos yok. Kimseyi göremiyorum arkamdan herkes. Gençler ne haber? Aa! Görebildin Kıvırcık. mi? Ha şey bu. Fırtına öncesi sessizlik. Yavaş yavaş bir Yavaş tırmanış. Çok yavaş gidiyoruz. Gençler hazır mıyız? 2, 4, 6, 8, 10. 10 kişiyiz. Hadi bakalım. Bu sefer kusarsan diye Yanında önüne gelmeyen var kimseyi mı? koymadık. Tamam. Bir Asya esintisi var. Dur bakalım. Neredeyiz şu an? Cumhuriyetköy. Güzel. Ha. Şu an Nazilli roller coaster'da. Alara sen neden yoksun acaba şu an? Coaster'ımızda. Benim yükseklik korkum var. Haydi bakalım. Haydi. Vertigosu olan bir insana yapılabilecek en güzel şey. Haydi bakalım. Haftaya Acıbadem Maslak. Sponsorumuz olun lütfen. Aynen. İşte bu. Mehmet Ali Yalçın'da. Ne haber abi? Abi. Ay lütfen kusma. Yok yapmam. Onu buraya yapmam. Haydi. Oh. 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 Gülüyorlar ya. Ben korkmuyormuşum ya roller coaster'dan. Benim olayım adrenalinmiş ya. Hoppa. Dedi ve Böyle bir şey yok. Bu ne? Hoppa. Sola döndük. Kristaller kaydı. ha, geçmiş Kristaller olsun. kaydı. Tamam. Hop. Bunun daha Alara şey yok mu? Yavaşı Mesela- mı isteyeceğim? Hoppa. Anneni. Neyse ki yok. Anne. Hop. Oh. Demek ki senin korkun yokmuş aslında. Yokmuş ya. İyi. Benim korkum sana söyleyeyim mi? Kötü şaka. Bir gün bir şaka yapacaksın, kimse gülmeyecek. Ve işte o gün. O gün sana geldiğim gündür. Öyle de deme canım. Hoşuna gitti mi bu deneyim? Feci şekilde. Fark ettim. Başka videolara da gittin. Allah'tan kötü şeyler yoktu başka. Güzelmiş bu ya. Hakikaten. Bunu alabiliyor muyuz? Parasını verince alabiliyorsun. Hemen para girdi işin içine, görüyor musun bak. İnsanlar da var sanıyordum bu sadece. Demek ki dünya aynı dünya ya. Ne yaparsın? Sanal gerçek fark etmiyor yani. Hani önü konu günün sonunda bu. Peki kiralayabiliyor muyuz? Tabii. Tamam. Çok güzel bir şeymiş bu ya. Ya gerçekten inanamadım ya. Kullanır mıydın evde olsa? Evde olsa Sık bu. sık kullanır mıydın? Yok, bu sık sık kullanılacak bir şey değil. Hı hı. Yani bu. Ama güzel bir şey yani hani. Ben ilk defa kullandım. Çok tavsiye ediyorum. Çok güzel bir şey bu arkadaşlar. Miami'ye gitmeyin sadece. Orası biraz garip ama hakikaten çok güzel bir şeymiş bu. Kimi Program gönder? bitene kadar kalabilirim ben de. Tabii. İstersen program bittikten sonra oyunlar falan da var, oynatabilirim. Yok, ben şu an en azından şu joystick. Sen onu da sevdin. Evet. Güzel, bütünleştiniz aslında. Çok güzel. Şey beni rahatsız etti. En önde olmak beni rahatsız etti. Ama sen kusarsın diye sağına soluna da insanlar Ha. koymadık. Arkanda olsun hepsi. En arkaya koysaydınız bari ya. Arkaya dönüp kusardım. Yapabilecek miydin onu? Evet yaparım. Bak, yapmadım mı? Döndüm arkaya bir ara. Doğru döndüm. Lütfen. Bir dahakine diyelim. Bir dahakine. Tamam. Ben- Ben de roller coaster dediğim bir şey sandım ya. Korktum bayağı bir ya, biliyor musun? Gerçeğine biner misin şimdi bu saatten Binerim, sonra? net. Tamam. Net. Haftaya Dubai'deyim. Dubai'de roller coaster'a bineceksin o zaman. Ben nerede bineyim? Tokat'tan bineyim. Sen bilirsin canım, ben merak Nerede bileyim? ettim. Sordum, nerede istiyorsan orada bin. Nasılsın? Gerçekten sordum bunu. Şu an çok iyiyim. Tamam. Ya benim burada kötü olma ihtimalim var mı hala? Yok. Lütfen. Çok Hayır, net bu- cevap verdim bak şimdi sana. Değil mi? Bu Evet. partta senin de çok net cevaplar vermeni istiyorum. Evet. Hayır. Evet. Belki yok. Yok. Net. Yok. Okey. Hazırım. Birler ve sıfırlar olarak düşün. Kesinlikle. Sadece İngilizce konuşarak değil, susarak da Oscar alabilirim. Evet. Yılda bir sinema filmi çekmektense haftada bir sahneye çıkarım. Evet. Daha önce yapımcılarla zorluk yaşadığım için kendim yapımcı oldum. Kesinlikle evet. Küs olduğum birisiyle aynı yapımda olmam gerekiyorsa profesyonel davranır olurum. Hayır. Neden? Geçmiş bitmiş. Pekala.
şekerler. Ama 50 milyon dolar verecekler sana. Arkadaşım hayır. 100 milyon dolar verecekler. Sevmediğim kimseye para kazandırmam. Kaç para senin sevgin ya? Söyle bana. Paha biçilemez. Özel olarak davet edilmezsem hiçbir düğüne, derneğe gitmem. Evet. Bugün neden iş çektin? Şey düşünme. Yani giderken şimdiden zaten davet edilmemişim. Bir de altın götüreceğim. Huyum var. Yani davet edilmediğim bir yere ben niye çeyrek götürüyorum? O anlamda söyledim yani. Haklısın. Davete icabet ederim ama. Bugün sıfırdan başlasam yine aynı yere gelirdim. Evet. Ortamda sevmediğim biri varsa kalkıp gitmek yerine o gidene kadar somurtup otururum. Hayır. Sen somurtkan biri de değilsin. O gitsin bana ne ya? O zaman o işte de sevmediğin biri varsa o oynamasın, sen oyna. Neden Benim orada masam- demedin? Benim masam. Ortak masaya oturmam. Tamam. 50 milyon dolar versinler. Hı. Bir daha sahneye, sete adım atmam. Ne zaman verecekler? Hemen şimdi trak. Şu an. Şu andan itibaren, bu program yayınlandıktan itibaren artık ne sahneye çıkacaksın? Hayır canım. Ama mesela 2025'in ilk çeyreği verirlerse bırakırım. Neden? Yani ne bileyim hani Devlet Anlaşmaların Planlama mı var? Teşkilatı'nın rakamlarına göre sanki 2025 bırakılır gibi geldi böyle hani. O zaman da bir de dolar da artmış olacak büyük ihtimalle. Tabii yani hani Daha çarpını artacak. kârlısın. Tabii. Ama yine de yatırım tavsiyesi değil. YTD diyelim de buradan kimse şaşırmaz. YTD. Hayatının zirve noktalarını soracağım şimdi. En sevdiğin filmlerden kitaplara. Burası zor biliyorum. Ama aklına ilk geleni söyle. Belki en sevdiğin olmayabilir ama aklına ilk gelenleri rica ediyorum. Lütfen. Hayatında izlediğin en iyi film. Emanuel 4. Zirve budur dediğin şarkıcı. Alişan. Oynarken en çok rahat ettiğin tür. Dram. Hayatında okudun ve her sorana kesin oku dediğin o kitap. Boğulanlar ve kurtulanlar Primo Levi. Hayatının en mutlu anı. Tahmin edeyim mi bunu? Hadi bakalım. Bence rekor kırdığınızı öğrendiğin andır. Hayır. Hayatının en mutlu anı. Rekor kırdıktan sonra ikinci filminde 6,5 milyon bile sattığı anı öğrendiğim an. 50 milyona mutlu olmayan adam 6,5 milyona bilet sattığını öğreniyor. Bak EBITDA ile değerleme arasında bir fark var. 6,5 milyon kişi ikinci defa gitmiş ve izlemiş. Genelde şöyle bir şey olur. Devam filmlerine bakalım. İkinci film ya da işte devam filmi hep daha az izlenir. İşte ilki daha iyiydi falan derler. Bizde ikincisi ilkinden daha komikti ve sağ olsun aynı seyirci tekrar geldi. O beni çok mutlu etti. İşte dedim Cemcere ya şu an oldu. Oldun be. Oldum demedim. Şu an oldu dedim. Lütfen. Tamam. Aldım ben de cevabımı. Dinlenmek için en çok yaptığın şey. Emanuel 6. 30 yıl önceki sene bir şey söyleyecek olsam bu ne olurdu? Sabret. Emanuel 6 çıkacak. Sakın umudunu yitirme. Devam filmlerine ilkinden başla. Peki 30 yıl sonraki sene ne söylerdin? John Wick izle artık yani hani. Bir zahmet. Bırak yani şu Emanuel'de. John Wick izle. Hani Creed izle. Hani bir aksiyon olsun. Farklı kültürler. Bastonlarını bırak. Hani bir Creed izle ya. Kendine gel Cemciğim. Dört- Dede! Bir Creed izle ya. Bir Rocky izle ya. Derdim. Duygusal bir şeyler söylemek ister misin 30 seneki sonra sana? 30 senelik Evet. sonra mı söyleyeceğim şu Ha, anda? Güzel, duygusal bir şarkı koyarız var ya ne izlenir bu. Birazcık malzeme rica ediyorum. Anlamadım. Ne istedin bilemedim. Tanrı'dan tek dileğim. Beni sensiz bıraktın. Sen aşk nedir bilir misin? Sevgilim kimse beni. Ben çok güzel bir doğum günü şarkısı. Hı hı. Kendimi hatırlatırdım Tamam. bunu. Tabii pasta falan o yaşta olmaz. Yani o şekerden Dişlerini çıkartacaksın kenara, temizleyeceksin. dişlerle yeniden kalmıyor takacaksın. sadece. Yani o şeker bitirir yani. Hani Doğru. ölmeden önce tatlı yemiş olmak istemem. Bence de. Gerek yok. Ölümünü hızlandırabilir o yaşta. Çok mu ölüm konuştuk be? Evet. Sen tabii ölümsüz olduğun için. Benim için kolay. Sen düşün. 4 kişilik bir akşam yemeğine gidecek olsan yanına alacağın tarihten 3 kişi. Joe, William, Jack. Hayranlık Daltonlar. seviyesi olmasa da örnek aldığın isim. Hayranlık seviyesi. O örnek aldığım isim. Hayran değilsin ama örnek alıyorum diyeceğim bir isim. Acun Ilıcalı. Neden? Çok başarılı ya. Yani şu anlamda hani entertainment yapıyoruz ya. Entertainment işinde yani hani seçtiği şeyler, formatlar, programlar, sürdürülebilir bir başarı, televizyonla ilgili yaptığı şey, sporla ilgili yaptığı yatırımlar. Ya girişimci olarak baktığımızda, değerlendirdiğimizde günün sonunda Acun da hani taşradan geldi ve olağanüstü başarılar sağladı. Hani o anlamda hayran olduğum demesem de hani örnek aldığım olağanüstü başarılı bir beyefendi. Sen bir taraftan yazlık yerleri de seviyorsun Cunda gibi mesela. Acun da Domine'ye gidiyor geliyor ya hep böyle yazları yaşıyor sıcağı o yüzden mi acaba? Dominik'e gidemedik biz Panama kadar. Hmm. Panama'ya gittik biz sadece. Dominik. Ben böyle iklim
kaldıramıyorum. Kalikliğin Tropikal iklim ya. kaldıramıyorsun sen Evet Murat. evet. Şey hani ya bir anda böyle yağmur yağıyor ve bir anda böyle bir işte güneş açıyor falan, o bende yok. Tansiyon oynuyor bende. Hani ben bileceğim. Ne başıma Soğuksa ne soğuk. gelecek? Evet. Soğuksa soğuk, karsa kar, kumsa kum, sıcaksa sıcak. Bileceğim onu ben yani. Sınırlarımı bileceğim. Şimdi sana kısa ama yer yerde zor birkaç kelime söyleyeceğim. Yine aklına ilk gelenleri söyle bana, olur mu? Tabii ki. Selçuk Aydemir, Şahanelik, Yasemin K. Elon, zarafet, TR 4033 Production. dünyamın merkezi. Şimdi aslında bu rakamlar nedir diye soracaktım ama bana bir şey çağrıştırıyor. Ne çağrıştırıyor? Koordinat gibi geldi bana. Nasıl bir koordinat mesela? Ankara'nın koordinatları Senin olabilir yazılımını mi? kim yaptı ya? Ben senin yazılımına hayran oldum. Ay ben senin Böyle bir şey yok. yazılımına. Yerim. Doğru mu? Evet doğru, bravo hakikaten. Bir taraftan mesela benimle konuşurken arka tarafta işletim sistemi soruyor ve onu alıyorsun Tabii. yani. Hani. Yoksa benim zihnimi okuyacak halin yok herhalde. Yok canım. Ya bir çip taktırmadım ben gelmeden Ama önce. biliyorum ben. Hı. Komedi ve dram. Dramedi. Parazit filmi. Şahane bir şey. Yani PÖ ve PS diye ben dünya sinemasını, ben tabii bunu otör olduğum için söylemiyorum. Yarın bir gün literatüre geçecek. Bence o olacak yani. Bence Orson Welles'ten, yani Yurttaş Kane'den öncesi ve sonrası derim ben sinemacı Hı hı. olarak. Bir de Parazit'ten öncesi ve sonrası derim mesela. Parazit'ten öncesi ve sonrası PÖ, PS 1453 gibi bir şey Birden yani. değişiyor Tabii diyorsun. değişti her şey yani. Hani o yüzden dramedi dedim yani. O başka bir şey ya, Parazit. Üst bir şey yani. İşler güçler. Hayatımın anlamı. Bu zaten sizin hayatınız ya bir yerde. Başarısızlıklarınızın hikayesi oradan çıktı. Diğer taraftan da gerçekten başarısız olanların da hikayesi. Sadece sizin değil. O yüzden mi çok sevildi acaba? Başarı ya da başarısızlık gibi düşünmüyorum. Böyle insanlar bence şeyi gördü. Biz de kendi içimizde onu düşündük o projeyi yaparken. Yani hani o dönemler Entourage diye bir dizi seyrediyoruz. Mark Wahlberg yapımcısı, HBO dizisi. Deli gibi de eğleniyoruz. Sonra dedik ki ya biz bu Türkiye'de olsa nasıl olurdu? Yani hani mesela o dizide Vincent Chase diye bir karakter var. Sakız reklamında oynuyor ve star oluyor. James Cameron'lar falan filan kapısında yatıyorlar. Filmlerinde oynatmak istiyorlar. Aquaman'ler falan görüşülüyor. Ve böyle Corvette arabalarıyla kırmızı ışıkta durmuşlar. Yanındaki kızlara, kızlar hadi bizim eve partilemeye gidelim diyorlar. Şimdi bunu dedik biz Türkiye'de yapsak, kızlar hadi dediği anda kolunu kırabilirler. Evet. Olmaz o Türkiye'de yani. Hani dedik ki peki Türkiye'de ola ki nasıl ola? Düşünmeye başladık çünkü çok eğlendiğimiz bir şey. Dedik ya biz bunu neden bizim ülkemizde bu yapılmıyor? Sonra dönüp baktığımızda gördük ki Mavi Boncuk zaten bu. Yani 8-10 tane insan olağanüstü zarif, yetenekli bir gazinoya giderler, hesabı ödeyemezler şu an olduğu gibi. Sonra dediler ki ya aşağılanırlar ve biz altta kalmamamız lazım. Ne yapalım? Astrolisti kaçıralım. Buraya kadar her şey güzel. Halıya sarıp kaçıramazsın arkadaşım. Evet. Halıya sarıp kaçırırlar. Onu da görünce dedik ya biz kendi hikayemizi anlatalım. Başımızdan geçen hikayelerle birleştirip kurguyu, işler güçler öyle çıktı ve hayatımın dönüm noktası oldu. Doğu Demirkol. Sinan, İdris'in oğlu. Senin rolünü aldı. Zaten ben babayı oynamak üzerine Bilge ile konuşmuştuk. Fakat o gün şöyle bir şey oldu. Tabii biz rolü teklif etmeden önce Bilge bana bir kompliman yaptı. Ben o komplimandan dolayı kendimi acaba oğlumu düşünüyor falan filan diye düşündüm ama teknik olarak zaten babayı oynamam gerekiyordu. Ben çünkü filmi... Sen çünkü yaşlısın. Evet. Yani hani baba hikayesi olarak gördüm. Yani o esasında 3 nesil baba hikayesi yani. Babasının oğlu ve babası. Benim için mesela Ahlat Ağacı babasının oğlu filmidir. Çünkü evlat babanın sırrıdır. Öyle mi dersin? Öyle. Bu ben demiyorum hani bunu sosyologlar, Spinoza falan onlar öyle. Ben onların yalancısıyım. Peki Murat nasılsın? İyiyim. Sana demiştim ya programın başında, sonunda da soracağım nasılsın diye. Sonuna geldik. Ben iyiyim ya. Ben doğmadan evvel de öyleymişim. İyi miymişsin? Evet, hep iyiymişim ben Hep yani. iyisin. Evet. Gelmeden evvel dünyaya da iyiydim. Şu an içindeyken de iyiyim. Gittiğim zaman da iyi olacağım. Güzel şeyler yapıyorum çünkü. Güzel şeyler bırakıyorum. Bence de. Şu an gelecek için. Yani o yüzden çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ben Sana teşekkür konuk ederim. olduğun için. Seni tanımak inanılmaz keyifliydi. Tanıdın mı beni? Ben seni zaten tanıyordum. Ben izleyenlerimiz de daha iyi yakından tanısınlar. Tanıdın mı beni? Bence güzel Yorumlarda oldu ya. göreceğiz artık Yorumlarda tanımışlar mı, göreceğiz. tanımamışlar mı? Bakalım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Olağanüstü zarifsiniz. Teşekkür. Şahane programdı. Bir defa daha Alita izlemeyeceğim. Lütfen artık beni izleyeceksin. Bundan sonra anlaştık. Kesinlikle. Sözleşmeyi getirin arkadaşlar hemen. Bir muvaffakatname imzalayalım. Tabii anlaştık. Alırım yoksa hesabını. Teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür Görüşmek üzere.